Dünyadaki her ülke borçlu. Amerika Birleşik Devletleri bugün 38 trilyon doların üzerinde borca sahip. Bu, tarihindeki en yüksek seviye. Avrupa Birliği yaklaşık 14 trilyon dolar. Japonya ise 9 trilyon dolara yakın borç taşıyor. Üstelik mesele yalnızca bunlar değil. Petrol zengini Suudi Arabistan, ihracat devi Almanya ve Çin hepsi devasa borçlar altında. Ama asıl soru şu, herkes borçluysa peki alacaklı kim? Ve burada hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Borç yalnızca bir yük değildir. Borç, modern dünyanın iskeletidir. Her savaş, her kriz, her yükseliş ve her çöküş, hepsi bu görünmez borç mimarisinin üzerine kuruludur. Ve alacaklı zincirini yeterince uzun süre takip edersen, rahatsız edici bir gerçeğe ulaşırsın. Dünya aslında kimseye borçlu değil, kendisine borçlu. Ama bu, herkesin eşit kazandığı anlamına gelmez. Bugün dünya, toplamda 315 trilyon dolardan fazla borcun altında. Bu rakam küresel ekonominin neredeyse 3 katı. Bu noktaya nasıl geldik? Cevap için Wall Street'e değil, savaş meydanlarına dönmemiz gerekiyor. 1694 yılı. İngiltere Fransa ile savaş halinde ve altın kasaları boşalmak üzere. Kral, çareyi tüccarlarda buldu. Devlet, gelecekte toplanacak vergilerle garanti edilen sürekli faiz ödemeleri karşılığında borç aldı. Bu sistemi yönetmek için İngiltere Merkez Bankası, Bank of England kuruldu. Bu devrimdi. Artık devlet henüz sahip olmadığı parayı harcayabiliyordu. Karşılığında yatırımcılar paha biçilemez bir şey aldı. Devlet sözü. Alınıp satılabilen, devredilebilen bir söz. İşte bu, devlet tahvilinin doğuşuydu. Modern finans sisteminin tohumu burada atıldı. Fransa bu modeli kopyaladı. Hollanda geliştirdi. Yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri, devrimini ve batıya yayılmasını bu sistemle finanse etti. Ulusal borç artık bir zayıflık değil, güvenilirlik göstergesiydi. Borçlanabilmek, yönetebilmek demekti. Eskiden imparatorluklar altın için toprak fethederdi. Artık faiz için tahvil ihraç ediyorlardı. Savaş alanı değişti. Artık cephe, bilanço defteriydi. Bugüne geldiğimizde borç dünyanın en büyük ihracat kalemi haline geldi. Amerika 38 trilyon dolar. Japonya 9 trilyon dolar. Ve küresel borç her 100 günde yaklaşık 1 trilyon dolar artıyor. Herkes borçlu. Herkes alacaklı. Peki ipi tutan kim? Amerika'nın borcu kime? ABD borcunun yaklaşık yarısı halka açık, yani yatırımcılara ait. Bunun 2/3'ü Amerikan bankaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve FED tarafından tutuluyor. Kalan 1/3, yani yaklaşık 9 trilyon dolar yabancıların elinde. En büyük alacaklı Japonya, ardından Çin geliyor. Yani sık duyduğumuz gibi Amerika Çin'e borçlu ifadesi. Doğru ama yalnızca toplam borcun %2'si kadar. Amerika'nın borcunun büyük kısmı Amerika'ya. Vergilerle ödenen faizler emeklilik fonlarına geri dönüyor, kapalı bir döngü. Bir aynalar sistemi. Ve bu durum yalnızca Amerika'ya özgü değil. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'ne borç verir. ABD IMF üzerinden Avrupa'ya borç verir. Avrupa gelişmekte olan ülkelere borç verir. Onlar da rezervlerini tekrar batı tahvillerine yatırır. Gezegen çapında bir sıcak patates oyunu. Ama bu patates vaatlerden yapılmış. Asıl güç piyasaların elinde. Emeklilik fonları, hedge fonlar, merkez bankaları, trilyonlarca doları yöneten görünmez bir ağ. Onlar karar verir. Hangi ülke ucuz borçlanacak, hangisi hayatta kalmak için bedel ödeyecek. Ve sistemin baş rahipleri, merkez bankaları. Merkez bankaları borcu yönetmez, borcu üretir. Bir merkez bankası tahvil aldığında yeni para yaratır. Birinin borcu, diğerinin varlığı olur. Borçsuz para diye bir şey yoktur. Cebindeki her para, başka bir yerde yazılı bir IOU'dur. Yunanistan 2010, borç ödenemez hale geldi. Piyasalar paniğe kapıldı. Faizler fırladı. Kurtarma geldi ama bedeli ağırdı. Kemer sıkma, işsizlik, kayıp bir nesil. Arjantin, Sri Lanka, sistem kırıldığında alacaklılar görünür olur. EM4 derecelendirme kuruluşları, anonim fonlar. Ama sonra ne olur? Yeni borçlar eskilerin yerini alır. Sistem sıfırlanır. Çünkü modern dünyada borç ödenmek için değil, devrilerek taşınmak için tasarlanmıştır. Hükümetler borçlarını kapatmayı planlamaz. Bu bir komplo değil, politikadır. Borç abonelik gibidir. Sürekli yenilenir, Amerika borcunu asla bitirmeyecek. Japonya borcunu yıllardır döndürüyor. Ve yatırımcılar paralarını geri istemiyor. Onlar sadece anlaşmanın devamını istiyor.
Çünkü devlet tahvilleri dünyanın en güvenli teminatıdır. Bu sistem borcun asla bitmemesine muhtaçtır. Eğer bir gün borç tamamen ödenirse, sistem çöker. Borcu kendimize borçluyuz demek yarım gerçektir. Faiz ödemeleri yukarı akar. Vergilerle aşağıdan yukarıya transfer olur. Borç ülkeler arasında değil sadece, sınıflar arasında da bir transferdir. Bu yüzden küresel borç arttıkça eşitsizlik de artar. Bu sistemin tepesinde tek bir suçlu yok. Çin değil, Wall Street değil, IMF değil, hepsi ve biz. Borç artık paradır. Devletler üretir, bankalar çoğaltır, yatırımcılar satar, vatandaşlar üzerinde yaşar. Borç eskiden esaretti. Bugün denge. Ama denge bozulursa borç gerçeğe dönüşür ve unutmayın, bu sistemin planı borcu ödemek değil, İnsanlara ödeneceğine inandırmaktır.